İnsanı en çıldırtan şey belirsizlik. Öyle mi? Allah Allah. Ya şu kadar dolarım vardı, acaba yarın ne olacak? Ya bir ticarete girdik ama 2 ay sonra acaba ne olacak? Ya bizim hanımın doğumu vardı, bebek de biraz problemli dediler. Acaba bebek ne olacak? Ya geçen doktor çağırdı, sen iyi değilsin dedi. Acaba sağlığım ne olacak? Ya başıma da biriyle bir alışverişten dolayı bir iş geldi. Acaba hapse girecek miyim? Ne olacak? O endişeleri taşıyan insanlara dikkat edin. Şu cümleyi duyarsınız. Ya gerek en kötü şey olsun ama artık olsun derler, doğru mu? Yani o belirsizlik başa gelecek en kötü şeyden daha kötüdür. Demek ki insanı en çok bunalıma sokan hadise nedir? Belirsizlik meselesi. Ne olacak acaba? İleride çocuklarım ne olacak? Ya doktor anneme hasta dedi. Acaba annem ileride ne olacak? Ya filanca bir yerde de bir yatırım yaptım. Acaba o yatırımım ne olacak? Demek ki buradaki belirsizlik nedir? Karanlık. Oturuyor mu kafanızda? Konumuz karanlık, aydınlık değil mi? Buradaki belirsizlik nedir? Karanlık meselesi. Şimdi bir insan karanlıkta nereye gittiğini göremediği için korkular içerisinde yürür. Doğru mu? Karanlıkta yürürken insan adımlarını sürekli tedirgin basar. Ne zamana kadar? Ta ki ışığı bulana kadar. Allah Allah. Hiç evde yürüdünüz mü karanlıkta? Adımlarınız nasıl oluyor? Yavaş. Tane tane, değil mi? Dikenli bahçede yürür gibi. Niye? Çünkü karanlıkta ayağın ipe takılsa yılan zannedersin. Çuval görsen adam zannedersin. Karanlık evde acaba başımı nereye çarpacağım korkusuyla sürekli tedirgin yürürsün. Tekrar sorayım, ne zamana kadar? Ta ki dirseğin evdeki lambanın düğmesine değip etraf sırlı şekilde aydınlanana kadar. Aydınlığı bulunca o aydınlık sana güven verir. Artık buzdolabına su almaya koşa koşa gidersin. Allah Allah. Bak, karanlık ve belirsizliğin vahşetine bakın. Aydınlığa kavuştuğun andaki rahatlığa bakın. Nasıl ki maddi ışık ile eşya gözükür, rahatlarsın. Az önce bunu yaşadık mı? Evdeydik, karanlıktaydık, tedirgindik. Nasıl ki maddi ışık ile eşya gözükür ve rahatlarsın. Aynen öyle de iman olan manevi ışıkla da esma gözükür ve rahatlarsın. Yani esma gözükür ne demek? Başıma gelen olayların zimamını kimin tuttuğunu görürüm ve bu şekilde rahatlarım. Anladınız mı? Geçmişte benim çok elemlerim vardı. İyi de onlar kimin elinden dönüyor? Gelecekte istikbale bakan benim çok korkularım vardı. İyi de bunlar kimin elinden dönüyor? Maddi ışık ile eşyaları gördüm, rahatladım. Aynen öyle de. Manevi ışık ile de esmayı gördüm. Yani başıma gelen olayların zimamı kimin elindeymiş onu gördüm ve rahatladım. Yani bütün olaylar anlamlanır. İnsan başına gelen olaylar kimin elinden dönüyor bunu bilmeden asla teslim olamaz. Olur musunuz? Yanınıza gece vakti bir araba yanaşsa, içinden bir el uzanıp sizi çekse hemen teslim olur musunuz? Hayır. Tedirgin olur musunuz? Ne yapıyorsun? Kim bu adam dersin. Birden döndüğün arabanın camından bakıyorsun. Arabanın içinde rahmetli annen ve baban var. Ne yaparsın? Hemen arabanın içine gidersin. Allah Allah, az önce korkuyordun. Şimdi arabanın içine atladın. Ne değişti? Arabanın içinden kimin çektiğini gördün. Birisinde karanlık vardı. Eli gördüm ama kim bu işi yapıyor? Ben bunu göremedim. Ne yaptı beni? Tedirgin etti. Öbüründe iman nuruyla bir aydınlık geldi. Bir döndüm, rahmetli annem babam orada. Ne yaparsın? Arabanın içine koşarım, nereye gidiyoruz diye bile sormam. Küfür karanlığındaki güvensizliğe bak. İman nurundaki rahatlığa bak. Olayı anladınız değil mi? Değişen ne oldu? Seni kimin çektiğini fark ettin. Demek ki insan başına gelen olaylar kimin elinden dönüyor. Ancak bunu tanıdıkça öyle teslim olur. Şimdi sokakta bir tane serseri sizi çevirse, bıçağı dayasa. O bıçağı yememek için cebinizdeki bütün parayı verir misiniz? Verirsin. Aradan vakit geçse, doktora gitsen, doktor dese ki ya sende bir kitle var, benim onu almam lazım. Doktor bey lütfen beni bıçakla kes diye para verir misin? Verirsin. Az önce bıçağı bana vurma diye verdin. Şimdi de lütfen beni kes diye veriyorsun. Değişen ne? Bıçak kimin elinde onu fark ediyorsun. Nuru anladınız değil mi? Başına bir hadise gelecek ama burada kimin eliyle geliyor? Sokaktaki ne yapacağını bilmeyen serseri, kör tesadüf yani. Sokakta ne yapacağını bilmeyen serseri bir bıçak. Yani kör tesadüfün eliyle geliyorsa ben buna razı gelmiyorum. Ama bir cerrahın eliyle beni iyileştirmek için geliyorsa doktor bey lütfen beni şu bıçakla kes diye üstüne bir de para veriyorum. Demek ki buradaki olay nedir? İman nuruyla aydınlanıp bıçak kimin elinde onu görmem lazım.
Zaten bıçağın kimin elinde olduğunu anlayalım ve arayalım diye Allah Azze ve Celle bu beliye ve musibetleri gönderiyor. Anladınız mı? Ara ki o karanlıktan çık, bunu istiyor. Allah'ı orada tanıdıktan sonra, yani hadiselerin zimamı kimin elinden dönüyor anladıktan sonra kalp rahat eder mi? Kalp çok rahat eder. Öyle mi? Allah Allah. Mustafa, şimdi bir arkadaş şurada dersten sonra sana dese ki yarın annenlere gideceksin. Sakın annenin yaptığı çorbayı içme, zehirli. Annenden mi şüphelenirsin, o arkadaşından mı? Arkadaştan. Niye? Çünkü anneyi çok iyi tanıyor. Öyle mi? Bir insan artık annesini tanıdıktan sonra ondan şüphe etmez ve asla annemden bana kötülük gelmeyeceğinden emin olur. Öyle mi? Şimdi Allah Azze ve Celle'yi o ölçüde tanısak, başımıza gelen bütün hadiselerin bizi rahmetiyle kuşatmış bir Allah'ın elinden geldiğini o ölçüde idrak etsek, kim inandırabilir Allah'ın bize zarar vermek için bu musibetlerin geldiğine? Kimse inandıramaz. Olayı tekrar örgüleyelim. Belirsizlik ve karanlıkta başına bir şeyler geliyor. Nereden geldi? Kim vurdu? Niye bunlar geldi? Bu küfür karanlığı adama dünyada nefes aldırmaz. Ama etraf aydınlanırsa, başına gelen hadiseler kimin eliyle ve ne niyetle geldiğini anlarsan razı geliyor musun? Ondan sonra razı geliyorsun. İşte kainat karanlıkta kalınca kendisine en derin ilme vermiş insanlar dahi uğraştıkları ilimle o kör karanlığa hapsolmuşlar ve korkulara düçar olmuşlar. Kimi mikroskopla mikroplara bakmış, aylarca yemek yiyememiş. Ya bu mikroplar bana bir şey yaparsa? Kimi teleskopla semayı seyretmiş, aylarca evinden kaçıp başka yerlerde kalmak zorunda kalmış. Ya bu yıldızlar benim başıma dökülürse? Neyi bilememiş? Neyi görememiş? Allahu nurus semavati vel ard. Allah semanın, yerin, arzın nurudur. Yani bunların tamamının zimamı Allah'ın elindedir. Olayı anlıyor musunuz? Karanlık demek, başıma gelen hadiseler nereden geliyor? Bunu göremiyorum. Aydınlık demek, iman nuru demek, bütün hadiselerin zimamının Allah'ın elinde olduğunu anlıyorum. Ahireti konuşmuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Bu dünyanın huzurunu konuşuyoruz. İnansın inanmasın. Hasta olmayan var mı? İnansın inanmasın. Yakınını kaybetmeyen var mı? İnansın inanmasın. Başına bir musibet gelmeyen var mı? Yani inananların ticareti iyi gidiyor, inanmayanların kötü gidiyor ya da tam zıttı, böyle bir şey var mı? Ya herkesin ortak musibetler başına geliyor mu? Beliyeler geliyor mu? Geliyor. O zaman konuyu bence böyle teorik bakmak gerekiyor. Ya bütün musibetler başımıza geliyor. Bunlar kör tesadüfün işi de olamaz. Çok ayarlı, çok dengeli geliyor. Çok vaktinde geliyor musibetler. Demek ki benim rahatlayabilmek için bütün kainatı aydınlatıp acaba bu musibetler kimin elinden geliyor diye işin o kısmını bulmam gerekiyor. Yoksa rahat yok, yoksa huzur yok. İşte iman etrafı aydınlatıp insana bu güveni, bu huzuru veriyor. Bugün sigortalı işe giren adam bile güven duyuyor mu? Duyuyor. Allah Azze ve Celle o güveni vermez mi hiç? Sigortalı işte olan güveni Allah'a iman vermez olur mu hiç? Ya evet.